BJ Design'dan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Kısa bir aranın ardından yeniden bir video ile karşınızdayım. Yaz döneminde kendi işlerimin yoğunluğundan ötürü bir miktar ara vermek zorunda kaldım. Ama çok eğlenceli ve güzel tarz bir modelle geri döndüğümü düşünüyorum. Kağıt iple hazırladığım bir çanta var ekranda. Şöyle alt tarafından başlayalım. Tamamında kağıt ip kullandım. Sadece sap ve büzme kısımlarını deri ip kullanarak yaptım. Onları ayrıca göstereceğim. Yedigen bir şekilde çalışıp bir taban oluşturduk. Ve burada kalan iplerimizi de kullandığımız için aslında yine böyle do it yourself projelerinden bir tanesi gibi olmuş oldu. Şöyle çevirelim. Bu sefer bir torba çanta hazırladım. Şuraya açayım. Şöyle gösterelim. İç hacmi oldukça geniş. Henüz bir astar yapamadım. Artık onu da beklemeyeyim dedim. Ve bir an önce video yüklemek istiyorum. Astarını daha sonra tamamlayacağım. Burada deri bir ip kullanarak böyle bir büzme yaptım ama bunun yerine isterseniz hazır parçalar da var. O şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle pratik oldu. Böyle bırakacağım ben. Sap kısımlarını da yine aynı şekilde bağlamalı hazırladım. Dediğim gibi bunlar hazır parçalar olarak zaten satılıyor. Oradan da temin edebilirsiniz ama ben yine kendim yaptım bu projede de. Daha sonra aksesuarlı olarak da çalışmalar yapacağım zaten. Böyle popcornlardan oluşuyor. 3 boyutlu da olduğu için gerçekten yakından çok çok güzel duruyor. Omuza da harika duruyor. Ben yine çok beğendim. Kendimi övmek gibi olmasın ama güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de yaparsınız ve güzel yorumlarınızı videonun altına bırakırsınız. Videoların altındaki yorumlar, beğeniler vesaire bizler için çok önemli. Onlar sayesinde daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz tabii ki. Bu nedenle beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum ve dilerseniz çantanın videosunun yapımına geçelim. Kağıt ip kullanacağız. Parça parça kalan kağıt ipleri değerlendirmiş olacağız. 3 milimetre tığ kullanıyorum. Ana rengim bu saman rengi olan kağıt ip olacak. Diğerlerini aralarda kullanacağım. Hangisinden ne kadar kullandığımı bilemiyorum ama toplam olarak bir gramaj tabii ki en sonunda veririm. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpi katladım. Böyle bir halka oluşturup içerisine giriyorum. İp alıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. İp aldım. Tekrar halkanın içerisine giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İp aldım. Tekrar girdim. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar ip alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Yine sihirli halkanın içine 3 tane trabzan. 1 2 3 tane. Yine 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bu 3 trabzanlı setlerden toplam 7 tane yapacağız sihirli halkanın içine. 3 trabzan 2 zincir şeklinde sırayı tamamladım. 7 tane üçlü grubum var. Şimdi son kapatmayı da şöyle yapıyorum. İpi bir kere aldım. İlk yaptığımız 3 tane zincirin üçüncüsüne girip yine yeniden ip alıyorum. 3 ilmeğimiz var. Tek seferde çekiyoruz. Ki ortada kalalım diye yaptık bunu. Bir zincir çekip ipi uzatıyorum ve bırakıyorum. Şimdi bu ipi hiç kesmeyeceğim çünkü bu benim ana rengim. Bunu her 2 sırada bir kullanacağım için bu ipi kesmiyorum. Burada duracak. Yeni bir renk alacağım. Şimdi herhangi bir yerden başlıyorum. Bu ipi bıraktığım yerden değil, herhangi bir yerden başlıyorum. Bu üçlü grupların birincisiyle ikincisinin tam ortasına. Şurada bakın, birinci ile ikincinin ortasına giriyorum. Buradan ip alıyorum. Ve bir zincir çekip buraya bağladım. İkinci trabzanın etrafını kullanacağız. Tam ortadaki trabzanın etrafını kullanacağız. İp alıyorum. Trabzanın sağından girip solundan çıkıyorum. Ve yeniden ip çekiyorum. İkili trabzan yapacağım. İkisini beraber aldım. İkisini beraber. Tekrar ip alıyorum. Aynı trabzanın etrafına
Yine aynı trabzanın etrafında. Şöyle kapatıyorum. O zaman daha kolay örülüyor çünkü. İp çekip ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ip aldım. Aynı yere tekrar girdim. İkili trabzan ve 4. kez aynı işlemi yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yaptım. İpi hafif gevşetip bırakıyorum. 1, 2, 3, 4. İlk yaptığımız trabzanın tepe noktasına giriyorum. Bu ipi aldım ve içinden geçirip kapatıyorum. Bir zincir. Hemen buraya bağlamıştık. Bakın birinci ile ikincinin arasına ipi bağlamıştık. İkinci ile üçüncünün arasına hemen dip noktasına giriyorum. Şöyle dip noktasına girdim. İp alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle bir çıkıntı, bir mısır patlağı yaptık. 4 tane zincir çekiyorum. Yani bu köşe noktayı, buraya herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani mısır patlağı yaparken köşelere herhangi bir işlem yapmayacağız. O şekilde anlatabilirim. Köşeyi geçtikten sonra yine birinci ile ikincinin arasındaki boşluğa giriyorum. Burada bağlıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Ve ip alıp birinci ile ikinci trabzanın etrafına, ikinci trabzanın etrafına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İpi uzattım. 1, 2, 3, 4. İlk yaptığımız trabzanın tepe noktasına girip bıraktığımız ipi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Şöyle. Geçirdikten sonra da sıkılaştırmak için bir zincir çekiyorum ve dip noktasına girip sık iğne yapıyorum. Bir kez daha gösterelim. 4 tane zincirle köşeyi geçiyorum. Oraya herhangi bir işlem yapmayacağız. Birinci ile ikincinin arasındaki boşluğa bağlıyorum. Sık iğne ile şöyle tutayım bunu. İp alıyorum. İkinci trabzanın etrafına 4 tane trabzan yapıyorum. Ve ilk yaptığımız trabzanın tepe noktasını kullanarak bağlama işlemi yapacağız. Biraz çapraz gibi duruyor. O karışmasını yukarıdan sayabilirsiniz. İpi çekiyorum buraya ve bir zincirle kapatıyorum. Sona geldiğimde yine 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4 zincir çekiyorum. İlk yaptığımız şurada bağladığımız birinci ile ikincinin arasına yine tekrar girip buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve ipi kesiyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Eğer çift iple devam edecekseniz, yani bu mısır patlaklarını hep aynı renkle yapacaksanız ipi kesmenize gerek yok. Buradan bunu da aynı şekilde bir önceki gibi böyle bırakıp bir onunla örebilirsiniz. Ama ben renkli renkli yapacağım için her sırada bu ipi keseceğim. Bunu hiç kesmiyorum, o devam ediyor. Şu ipi keserek devam edeceğim. Şimdi saman rengi olanla devam ediyorum. Burada ilmeği bırakmıştık. Şuraya öncelikle şu boşluktan girip bu ilmeği ön tarafa çekiyorum. Şu şekilde. Ve üzerinden örüyorum. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu bir trabzan. Şimdi köşenin yarısını yaparak başlayacağız. Bunu daha önce lale çantalarımda anlatmıştım. Bu köşeyi yarım başlıyoruz. Yani bu tarafını yapacağız. Öreceğiz, döneceğiz. Yarısını döndüğümüzde, sırayı tamamlarken ikinci kısmını bitireceğiz.
Şimdi şu yeşilin hep üzerinden öreceğim. O sanki arada hiç yokmuş gibi davranın. Yani hep şeye bakın, saman rengi olana bakın şu anda. Bu birinci trabzanım. İp aldım. Bu köşedeki 2 zincirlik boşluğa giriyorum. İp alıyorum ve trabzan yapıyorum. İp aldım. Aynı boşluğa tekrar giriyorum. Ve trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. Dediğim gibi bu köşenin yarısı şu anda. Herhangi bir zincir çekmiyorum. İp alıyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, aynı boşluğa, 2, aynı boşluğa, 3 tane. 2 tane zincir çekiyorum. İp alıp aynı boşluğun bu köşenin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde bunu da döndüğümüzde tamamlayacağız. Yani her köşeyi şu anda yeniden köşe oluşturuyorum ikinci sıra olduğu için. Daha sonra bu aralar artacak zaten. Şöyle devam edeyim. 3 tane trabzan, 2 tane zincir, 3 tane trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Şu kısmına geldiğimde tekrar göstereceğim. Sona geldim. Buranın yarısını tamamlayacağımızı söylemiştim. Yine ip alıyorum. Geçiyorum bu boşluğa. Bu ipleri de bu arkada hep içeriden yürüterek yaptım. Parça pinçik olmasın diye. Buradan 3 tane trabzan yapıyorum yine. 2, 3 tane aynı noktaya trabzan yapıyorum. Ve yine ortada kalabilmek için ne yapıyorduk? İp aldım. 3. zincirin tepe noktasına girip ilmek çekiyorum ve üçünün içinden ipi geçirip bir zincirle kapatıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Şu fazlalık olanları da içeride biraz yürüttükten sonra bunları da kesiyoruz. Yeni ipimi aldım. Şimdi şöyle olacak. Bakın şu arada zincir olmayan yerler kenar. Şuralar kenar. Birinci kenar, ikinci kenar. Bu yedigen bir şekilde ilerliyoruz. Köşeler şunlar. Yani 2 zincirin olduğu kısımlar köşeler. Kenarda önce bir tane mısır patlağı vardı. Şimdi 2 tane yapacağız. Bakın hem buna hem buna mısır patlağı yapacağız. Bu kısmı zincirle geçeceğiz. Diğer kenara geleyim. Bir buna, bir buna 2 tane mısır patlağı yapacağız. Bu kısmı yine 4 zincirle geçeceğiz. Şimdi şöyle düşünün, mısır patlağın bir sağ çaprazına bir de sol çaprazına 2 tane olacak şekilde. Dolayısıyla şundan başlayayım. İsterseniz köşenin hemen yanından başlıyorum. 2 tane olduğunu göstererek devam edelim. İpi bağladım. Trabzanın sağından girip solundan çıkarak 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İpi uzattım. 1, 2, 3, 4. Yani ilk yaptığımız trabzanın tepe noktasına giriyorum. İpi çekiyorum ve kapatıyorum. Hemen dibine, bakın buraya girip sık iğne yapıyorum.
Buradan bu tarafa geçerken, yani bir popcorn'dan diğerine geçerken de zincir çekmiyoruz. Birinci ile ikincinin arasına giriyorum ve sık iğne yapıyorum. İp aldım. Şimdi bu ortadaki trabzanı kullanarak yeniden bir popcorn yapacağım. İlk trabzanı alıyorum. Geçirip kapatıyorum. Ve dibine, yani son trabzanın hemen önüne bağlıyorum. Bakın bir yerine 2 tane burada trabzan yapmış olduk. Bu kısım böyle artacak. 1, 2, 3, 4, 5 diye her sırada artacak. Köşeye geldiğimizde 4 tane zincir çekiyoruz. Bu ipi de yürütüyorum burada. Birinci ile ikincinin arasına girip sık iğne yapıyorum. Şu arkadaki ip canınızı sıkmasın. Saman rengini örerken onun üstünden öreceğiz zaten. O kapanacak, görünmeyecek. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Yani ne yapıyoruz? Buraya bir popcorn, buraya bir popcorn, 4 zincirle geçiyoruz. Daha sonra bu kenara. Bu kenarda da 2 tane mısır patlağı diyeyim. Devam ediyorum. 4 zincir ve 2 mısır patlağı olacak şekilde sırayı tamamlayacağım. Bitirirken yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya tekrar girip sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve ipi kesiyorum. Şimdi üzerine bir kez daha saman rengiyle göstereyim. Ondan sonra zaten tabanı bu şekilde büyüteceğiz. İlmeği ön tarafa aldım. Zaten bu tarafa çıkmış. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Bu bir trabzan biliyorsunuz. İp alıyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yani köşenin yarısıyla başlıyoruz. Burası köşenin yarısı. Kenar kısımlarına, yani zincirlere gelene kadar şu aralara da artık bu işlemi yapacağız. 3 tane buraya, şuraya 3 tane trabzan yapıyorum. Kenara bir tane yaptım. Şimdi köşeye gidiyorum. Köşeye iki tane üçlü grup, arasına da 2 zincir yapacağım. Yani 3 tane trabzan. 2 zincir. 3 tane trabzan aynı noktaya. Bu köşeyi de bitirdiğimizde, sırayı tamamladığımızda yarısını yapacağız. Bugün kenarlarda artık böyle birer tane de üçlü grubumuz oluşacak. Aralara birer tane yapıyorum. Köşeler hiç değişmiyor. Bu köşeleri hep 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde büyüteceğim. Ama kenara geldiğimde, yani bu 2 popcorn yeni yapmıştık. Burası kenar demiştim zaten. Buraya geldiğimizde buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yani bir grup yapıyorum. Yani direkt diğer köşeye geçerseniz burada çok ciddi sıkıntı olur. 2, 3. Bu kenarı bu şekilde tamamlayıp daha sonra köşeye geçiyorum ve köşe işlemine devam ediyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Şurayı bir kez daha göstereyim.
Sıra sonuna geldim. İp alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Köşeye ve ip alıp 3. zincirin içine giriyorum. Hepsinin içinden çekip zincirle kapatıyorum. Şimdi işlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Yedigen çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Şunlar köşeye bakın, kenarlar belli zaten. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde tabanı ne kadar büyütmek istiyorsak ona göre artıracağız. İşlemleri bu şekilde devam ediyoruz. Bir renkli iple, bir tane saman iple olacak şekilde sıraları tamamlayacağız. Tabanı büyüteceğiz ve ne kadar yaptığımı bitirdiğimde söyleyeceğim. Bu pıtırcıkların olduğu sıralardan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra toplamda yapmış oldum. Ben bu noktada bir ölçü vereyim. Eğer isterseniz daha büyük ya da daha küçük şekilde yapabilirsiniz. 23 santim böyle. Şöyle köşeden de 26 santim gibi bir tabanımız var şu anda. Bu büyüklük yeterli benim için ama dediğim gibi isterseniz büyütebilirsiniz. Burada büyütürken dikkat etmeniz gereken şey, tabana çıkarken şu aradaki bu sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var şu anda. Buranın çift olması veya şu araların tek olması desem daha doğru olur. Şöyle yapacağız çünkü sayıyı artırmayacağımız için orta noktadan kesme yapacağız. Şöyle eşit bir şekilde gelin. Şöyle geldiğinizde ortada bir tane kalması gerekiyor. O sırada tabanı bitirebilirsiniz. Yani bunun üzerine bir sıra daha yapıp tabanı bitiremezsiniz. 2 sıra daha yapıp bitirebilirsiniz gibi. O noktaya dikkat edelim lütfen. Şimdi bu saman rengi olan ipimizle devam ediyoruz. Yine 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Diğer köşelerde yaptığımız gibi yanına da 2 tane trabzan yapıyorum. Köşenin yarısıyla başlamış oluyorum. Bir sonrakine geçtim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Orta noktaya gelene kadar trabzan yapmaya devam edeceğim. Bunu da yapıp göstereyim. Eşit bir şekilde düşünün. Bir buradan, bir buradan. Bir, 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 bir. Yani bunu da yapıp şurada kesme işlemi yapacağız. Kesme de demeyelim ama geçiş yapacağım sayıyı artırmamak için. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane, yani köşeyi de sayarak söylüyorum. 3 tane yapmış oldum. Şimdi ip alıyorum. Bu ortadaki bir taneyi geçiyorum. Şuraya. Bunu hiç yokmuş gibi buraya geçiyorum. Ve köşeye kadar aynı şekilde her bir boşluğa 3 tane trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın şöyle bir boşluk oldu. 3 tane bu tarafta, 3 tane bu tarafta yaptım. Zincir, 2 tane zincir çekip burası içinde, yani bu kenar içinde burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 3 grup şeklinde, arada bir tane boşluk atlıyoruz ve diğer üçünü yapıyoruz şeklinde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi her kenarda şöyle bakalım. Şu köşenin bir tarafında sayarak söylüyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toplam 6 tane grubumuz var kenarlarda. Dolayısıyla artık bundan sonra hep 6 tane pıtırcık, yani pıtırcıklı sırada 6 tane pıtırcık, trabzanlı sırada da 6 tane trabzan olacak şekilde devam edeceğiz. Yine aynı şekilde, yani herhangi bir yerden şuradan giriyorum. İpi bağlıyorum. Yine buraya 5 tane 4 tane, pardon, 4 tane ikili trabzan yapıyorum.
Yine ilkinin içine girip kapatıyorum ve dip noktasına sık iğne ile bağlıyorum. Yani daha önceki sıralarda yaptığımızla aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bir sonrakine girip sık iğne yapıyorum. Buraya da bir pıtırcık, buraya da, daha sonra buraya geçiyorum. Zaten arada başka bir şey yok. Trabzanların üzerine yapıyoruz gördüğünüz gibi. 6 tane burada bu noktada pıtırcık olacak. Daha sonraki sıramızda, yani kahverengi sırada bitirdiğimde tekrar gösteririm ama mantık aslında aynı şekilde devam edecek. Şu şeye saman rengi olan kağıda geçtiğimiz zaman yine burada 3 tane yapacağız. Ortada bir boşluk atlayacağız ve bu tarafta da yine 3 tane yapacağız. Önemli olan burada sayının değişmemesi. O şekilde tarif edebilirim. Bu sırayı tamamlayıp diğerini de bir kez daha göstereyim. Sırayı tamamladım. Yeniden bir kez daha şeyi göstereceğim. Saman kağıtla daraltmayı tekrar göstereceğim. Zaten bundan sonrası da aynı şekilde devam edecek. Yine 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Yanına 2 tane trabzan yaparak köşeyi yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. 3 tane trabzan. Bir sonraki boşluğa geçtim. 3 tane trabzan. Bu tarafta 3 tane olduktan sonra şurayı atlıyoruz bakın. Bu boşluğu atlıyoruz. Sıradakine geçip 3 tane üçlü grup yapıyoruz arka arkaya ve diğer köşenin ortasına gelmiş olmamız gerekiyor bu noktada. Bakalım. Şu şekilde buraya geçmiş oluruz. Bu büyüdüğü zaman şöyle duracak. Herhangi bir rahatsızlığı yok. Yukarıya doğru bu şekilde büyüteceğiz. Yani kenarlarda hep 6 tane üçlü grup, 6 tane üçlü trabzan. Bir sonraki sırada da 6 tane pıtırcık olacak. Yani sayımız hep 6 6 6 şeklinde devam edecek. Bu böyle biraz şöyle çapraz çapraz zikzak şeklinde büyüyecek. Son kısmını tekrar göstereceğim. Bu şekilde bir müddet daha devam edelim. Ben örmeye devam ettim. Maviden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra pıtırcıklı olanları söylüyorum. Tabii aralarda yine düz renkle yaptığımızda var. Saman rengiyle yaptığımızda var. 10 sıra yaptım. Şimdi şöyle bu kadar yükselttikten sonra içinde göstereyim şöyle. Derin oldu. Üst kısmını artık şöyle yapacağım. Bu saman rengi olanla devam edeceğim. Pıtırcık yapmayacağım. Sebebi de şu, üst tarafa doğru böyle büzdürmek istiyorum. Büzülürken de bu kısım biraz daha düz olursa daha güzel olacağını düşündüğüm için. Yani artık hiç pıtırcık yapmadan bu kaldığım yerden itibaren 3 zincirle bir tane çekmiştim zaten. 2 tane daha çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaparak başlıyorum. Yani şu altta yaptığım sıranın aynısını yapacağım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Şurada 3 tane olduktan sonra yine bu arayı atlayarak karşıya geçiyoruz. Bakın bunu atladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yani her kenarda şöyle göstereyim. Burada 3, bu tarafta 3 olacak. Şöyle bakalım. Burada 3, burada 3 şeklinde. Yani her kenarda 3 tane grubumuz olacak şekilde devam ediyorum. Köşeye kadar yapayım, göstereyim.
Köşeye de bir tane ekliyorum. Bir grup. Şöyle. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta yapıyorum. Bu arayı yine boş bırakıyorum. Zaten diğer sıralarda da bu kısmı atlıyorduk biliyorsunuz. Orta kısımları atlıyorduk. Bu şekilde birkaç sıra yapacağım. Yine burada 2 tane zincir çekiyorum. Diğer kenara geçmiş oluyorum. Bu şekilde biraz devam edeceğim. Bitirdiğimde de ne kadar ördüğümü söyleyeceğim. Biraz daha devam ettim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 sıra toplamda yaptım. Zannediyorum bu kadar yeterli. Üzerine ters sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Onu da tekrar göstereyim. Bütün çantaların uç kısımlarında genellikle bunu yapıyorum ama bir kez daha göstereyim. Şimdi geriye doğru şuradan bakalım. Geriye doğru biraz ipi uzatarak ilmeğin içine girip alıyorum. 2 ilmeğim var. Beraber örüyorum. Bir tane atlıyorum. Sıradakine ipi biraz uzatarak bir sonrakine giriyorum. İp alıyorum. Örüyorum. İpi uzattım. Bir tane atladım. Sıradakine girdim. Ördüm. Şu şekilde ters sık iğneli bir sıra öreceğiz. Bu şekilde çantamızın ağzı dağılmayacak. Daha sıkı sıkı duracak. Daha güzel duracak. Yani ilerleyen zamanlarda da esneme yapmasın diye yaptığımız bir işlem bu açıkçası. Boşluklara herhangi bir işlem yapmıyorum. Trabzanların üzerinden bakın. Bunu atlıyorum. Sıradakine geçip terse doğru sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Çantanın büzdürme aparatı için şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir deri ip kullanacağım. Daha kaygan ve düzgün olabilmesi için kağıt iple yapınca o büzdürme kısmı birazcık böyle kaydırmakta zorlanıyoruz. O nedenle böyle bir deri ip kullanacağım. 4 milimetre tığla öreceğim ve ipin ucundan böyle yaklaşık ne kadar diyeyim 2-3 metre kadar bir parça ayırıyorum. Fazla olsun eksik olmasın. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi bu kuyruk kısmı tığın üzerine önden arkaya şekilde aldım ve ikisinin içinden ip geçiriyorum. Tığın üzerine ipi önden arkaya olacak şekilde aldım ve içinden ip geçiriyorum. Bu şekilde kalın bir büzdürme aparatı yapacağız. Bakın önden arkaya doğru aldım, içinden ip geçirdim. Bir müddet böyle devam edeceğim. Çantaya ölçeceğim. O kısmını tekrar göstereyim. Son kısmına geldim. İpi kesip çıkardım. İkisini birbirine bağlıyorum. İğne taktım. Buradan bu aralardan geçirerek ipi saklayacağım. Şöyle bir sağdan bir soldan geçiriyorum. Fazla kısmını da kesiyorum. Şöyle bir parça oldu. Bunun yerine herhangi böyle kalın ipleriniz varsa onlar da olabilir tabii. Veya zincir de çekebilirsiniz. Önemli olan bu çantanın ağız kısmını büzdürebilmek. Şurada ikincisinden veya üçüncüsünden yapalım daha güzel olsun. Üçüncüden içeriye doğru gidiyorum. Bir sonrakinin 1, 2, 3. Şuradan dışarıya çıkıyorum. Bir sonrakinde 1, 2, 3 içeriye. Bir sonrakinden dışarıya.
Bir içeriye bir dışarıya olacak şekilde yapıyorum. Zaten tek sayı yaptık. Yedigen çalıştığımız için aynı yere denk gelecek. En son başladığım noktadan tekrar dışarıya çıkıyorum. Şöyle düzeltelim. Şöyle büzdüreceğiz. Çantamızın sap kısımları için aynı buradaki büzme için yaptığımız parça gibi uzun bir parça hazırladım. Bu şekilde. Şimdi iki tarafından birini buraya bağladım. Birisini de şuradan, şuradaki boşluktan giriyorum. Diğerinden çıkıp bir düğüm atıyorum. Bunu özellikle böyle yaptım çünkü buraya zincir yuvarlak halkalar da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sapı istediğiniz uzunlukta kullanma şansınız olacak. Yani ben böyle uzun da bırakabilirim veya iyice burayı daha aşağıdan bağlayarak kısa bir sapta kullanabilirim. Çantamızın yapımını bu şekilde tamamladık. Çok sevimli, eğlenceli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Örmesi de keyifliydi. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım sizler de yaparsınız. Güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.